özür nedir? Özürlü kimdir? Kime denir? Bir de özürlü kimse ile alakalı bir takım hükümler. 3 mesele. Birincisi neydi? Neyi öğrenecektik? Özür nedir? Özür, abdesti bozan şeylerin kesilmeyip devam etmesi, ona engel olunamamaktır. Kesildi, kan akıyor, durduramıyorsun. Burun akıyor, durduramıyorsun. Affedersiniz, kitaplarda var. İnsanın ne deniyor? Yelleniyor, tutamıyor. Ya dakikada bir yelleniyor yani, hasta artık. Karın ağrısı veya bevli tutamıyor, damla akıyor. Abdesti bozan bu gibi şeylerin devam etmesi, bunlar özür. Tamam. Peki, tamam, burası anlaşıldı değil mi? Özür, abdesti bozan şeylerin yani akmaya devam etmesi. Bunlar özür. Peki, bir kimse de bunlardan biri olsa, devamlı bevli geliyor, devamlı bir yerden kan akıyor veya burnu akıyor. 1 saat, 2 saat aktı diye bu adama özürlü denir mi? Hayır. Özrü anladık. Şimdi özürlü nedir? Özürlü kime denir? Bunu anlayacağız. Tamam mı? Bir kimsenin özürlü olabilmesi için böyle durur. Ne? Göstererek mi? Ne diyorlar? Uygula. Evet. Özürlü kime denir? Şimdi arkadaşlar, burasını öğle namazının başlangıcı kabul ediyorsunuz. Şu kitabın başını. Şurası da öğle namazının bitişi ve hemen yanında ne var? Bak, ikindi namazının başlangıcı da öğle namazı bitmekte ne başlıyor? İkindi namazı başlıyor. Burası da ne bitiyor burada? İkindi namazı bitiyor, akşam namazı başlıyor. Yani buradan buraya kadar öğle ikindi vakti arası, buradan buraya kadar da ikindi ile akşam vakti arası. Bir kimsenin özürlü olabilmesi için şu öğle vaktiydi ya, öğle vakti. Öğle vakti burada gelmişti. Öğle vaktinin saat 1 diyelim, şurada ezan okunuyor. 1'i 10 geçe şu anda diye takriben. 1'i çeyrek geçe devamlı burnu akmaya başlasa, hiç kesilmese, ikindiye kadar devam etse bu özürlü olmaz. Çünkü bir kimsenin özürlü olabilmesi için o özür hangisi ise, gerek burun kanaması, gerek bevlin devamlı gelmesi, tamam mı? Bu özür hangisi ise o özrün 2 namazın arasını tas tamam doldurması lazımdır. 5 dakikalık bile bir boşluk kalsa özür sahibi olmaz. Anlıyor musunuz? Yani 1'i 10 geçe ezan okunuyor ya, 1'i 8 geçe tabiri caizse başlayacak o özür. Kaçta ikindi okunuyor? 5'i 10 geçe. 5'i 10 geçe kadar ne yapacak? Devam edecek. Böyle olursa bu kimse özür sahibi olmuş olur. Özür saat 3'te başladı akmaya. 3'te başladığı için ikindiye kadar olsa olur mu? Olmaz. Özür sahibi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ikindiden önceki vaktinde hiç kıymeti yok. İkindi girdikten sonra akşam ezanına kadar sürerse o zaman gene ne olur? Özür sahibi olur. Öğleyle ikindinin ortasından ikindi ile akşamın ortasına kadar o özür devam etse özür sahibi olur mu? Olmaz. Olmaz.
illa iki namaz arasını ne olmuş olacak? Doldurmuş olacak. Ne kadar bir vakit kesilmiş olmayacak? 5 dakika. Diyelim kesildi. 2 dakika sonra gene başladı. Bu bir şey ifade etmez. Ne kadar olursa özür sabit olmaz. O kesilme anında abdest alıp farzı kılacak kadar vakit kesildi mi özür sabit olmaz. İki namaz arası dolmamış demektir. Anlaşıldı değil mi? Abdest alıp sadece o vaktin farzını kılacak kadar kesilirse özür sabit olmaz. Kesilmezse az bir şey kesildi ama o vakitte abdest alıp namaz kılma mümkün değil. Bu kesildi sayılmaz. Dolayısıyla iki namaz arası dolmuş olur. Tamam mı? Bu olunca o kimse ne olmuş olur? Özür sahibi olmuş olur. Onun için kitaplarda diyor ki şimdi öğle namazının bitimiyle hangi namaz başladı? İkindi namazının bitimiyle hangi namaz başladı? Peki sabah namazının vakti ne zaman başlıyor? İmsakta. Ne zaman bitiyor? Güneş doğmakla. Peki güneş doğmakla başka bir namazın vakti başlıyor mu? Başlamıyor. Öğle vakti ne zaman başlıyor? Ezanla beraber. Diyor ki imsak kaçta şimdi? 3.29, 3.30. 4'e 25 kala veya 20 kala kan akmaya başlasa ta öğleye kadar devam etse bu adam özür sahibi olmaz. Anladınız mı? Çünkü tam iki namazın arası ne yapmadı? Özür devam etmedi. Özür sahibi olması için öğle namazından sonra ikindiye kadar devam etse öğle ile ikindiyi tam doldurduğundan ne yapar? Özür sahibi olur. Demek ki özür sahibi olmak için 2 saat, 3 saat, 5 saat o kan veya o beyin akacak diye bir olay yok. Ne var ya? İki namazın arasını kapatacak. Akşam ile yatsı arası kışın çok kısa. 1 saat 20 dakika. Akşam namazından 5 dakika evvel başlasa, yatsı ezanına kadar sürse bu adam ne yapmış olur? Özür sahibi olmuş olur. Halbuki imsaktan 10 dakika evvel başlayan kan öğleye kadar sürdü, yine ne olmadı? Özür sahibi olmadı. Böyle bir meseleyi biliyor muydu şimdiye kadar? Bilen var mıydı? Ben dinledim hocam da yalnız o şeyi anlayamıyorum. Çünkü sabah namazın vakti de çıkacak şimdi. Adam özre girdi. Hemen imsakla özre girdi. Öğleye kadar diyorsun. Yani özür sayılmıyor. Ben namaz kılamayacağım sabah namazını arada. Şimdi daha hükümlerine gelmedik. Şimdi biz neyi konuşacağız? Özür özür nedir? 2, özürlük kime denir? Şimdi özürlüğüyle alakalı hükümlere geleceğiz. Sıra Salih abinin dediğine geliyor yavaş yavaş. Şimdi özrün sabit olmasını anladık mı? Anladık. Demek ki iki namaz arası kamil manada doldu mu özür sabit oluyor. Artık ben özürlüyüm der bu kimse. Peki iki namaz arası tam dolmadı mı özür sahibi olmuyor. Tamam. Özür sahibi olduktan sonra bunun özrü ne zamana kadar devam edecek? Özür sabit olduktan sonra ki vakitlerde iki namaz arasında o özür bir kerecik aksa kesildi, özür sabit oldu. Ondan sonra gelmiyor yani. İki namaz arasında sadece bir kerecik gelse özür devam ediyor demektir. Anladık mı? Özür devam ediyor demektir. İki namaz arasında artık hiç gelmese özür bitti demektir. Kişi özürlü olmaktan çıkmıştır. Burayı anladık değil mi? Demek ki bak 3 şey öğrenecektik. İki tanesini öğrendik. Birincisi neydi? Özür neye denir? İşte abdesti bulan şeylerin devamı. Özür ne zaman sabit olur? Anladık.
O sabit olan özür ne zaman devam eder? Onu da anladık. Ne zaman özürlü olmaktan çıkar kimse? Onu da anladık. Anladık deyip duruyorum ama anladık mı? İnşallah. Anladık değil mi inşallah? Anlamayan anlayanlara sorsun. Anlamayan anlayanlara, anlamayanlar anlayanlara sorsun. Önemli mesele. Peki. Şimdi öğle namazına 1 saat kala, saat 12'de veya o anda namaz olmadığı için onu konuşmayalım. Saat 2'de kan akmaya başladı. Durduramıyor. Namazı kılmayacak. Kan akarken namaz kılınır mı? Saat öğle namazını kılmamış, saat 2'de kan akmaya başlamış. Kılmışsa bir şey yok. Kılmamış, bu adam bu haliyle ne yapmaz? Kanı durdurmaya gayret eder. Durdurdu, kılar, o ayrı bir şey. Durduramadı, kan akmaya devam ediyor, namaz kılamaz. Ne zamana kadar geciktirecek? İkindi namazına o kadar geciktirecek ki ne kadar vakit kalacak? Abdest alın, namaz farzı kılabilecek kadar vakit kaldı mı hemen abdestini alacak. Kan akar olduğu halde namazını kılacak. Anlaşıldı mı? Kan akar olduğu halde veya da özrü sebebi neyse o sebep var olduğu halde bevli akar olduğu halde namazı ne yapacak? Kılacak. Tamam. Sonra ikindi vakti geldi. Ama daha özür sabit oldu mu? Olmadı. Saat 2'de kan akmaya başladı. Öğle ile ikindi arası tam doğmuş olmadığından daha özür sabit olmadı. Ama çaresiz bu adam namazını kazaya bırakmamak için ikindi namazına 15 dakikada abdest alıp öğle namazı ne yaptı? Kıldı. Vakit girdi ikindi namazı. Gidiyor, kan akmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Eğer bu kan akışı yine namazını kılmayacak hemen. Böyle devam edecek. Baktı ki akşam namazına yine az kaldı 15 dakika. Hemen abdestini alıp ne yapacak? İkindiyi ne yapacak? Kılacak. Ve akşam oldu hala akıyorsa özür sabit oldu mu? Oldu. Dikkat! Bu adamın özrü sabit olduğundan o ikinden az önce kıldığı öğle namazı geçerli oldu. Dikkat edin. Tamam mı? O kıldığı namaz ne oldu? Geçerli oldu. Zaten ikindi namazı da özür sabit olmuştu. Kan akarken kıldı. O da ne oldu? Geçerli oldu. Ancak bu kimse 2'de akmaya başlayan kan sebebiyle namazını ikindiye yakın öğle namazını geciktirmişti. Öğle namazını kan akar olduğu halde kılmıştı. İkindi vakti oldu. Kanı kesilmediğinden böyle yine ikindi namazını geciktirdi. Akşama 1 saat kala kan ne oldu? Durdu, kesildi, akmıyor artık. İki namazını gayet normal bir şekilde ne yaptı? Kıldı. Kan akmaz olduğu halde kıldı. Ama akşama kadar sürmediğinden kan akışı özür sabit oldu mu? Olmadı. Öyleyse ikindiden önce ikindiye yakın kıldığı öğle namazı vardı ya, onu özürlü kan akar olduğu halde kıldığından, özür sabit olmadan kan akar olduğu halde kıldığından o namazın olmadı geçerli olmadığını kaza edecek. Anladınız mı meseleyi? Karıştı mı? Karışmadı ya. Gayet açık anlattım. Görmüyor musun? Bundan daha açık nasıl anlam? Böyle bir açık anlatım hoca bulabilir misin? Anlaşıldı değil mi olay? Gayet net anlaşıldı. Evet. Burası böyle. Özürlünün abdesti, özürlü kimse her namaz için abdest alacak. Abdesti bozan bir şey olmasa bile alimlerin bir kısmına göre vaktin girmesiyle diğer bir kısmına göre vaktin çıkmasıyla ne olur? Özürlünün abdesti bozulur. Başka bir bozucu bir şey yoksa, başka bir şey bozucu
olsa zaten abdesti normal zamanda bozulduğu gibi bozulur. Abdesti bozulmuş bir şey olmadığı halde vaktin girmesi ve vaktin çıkması ne yapar? Özürlünün abdestini bozar. Öğle için abdest mesela ikindi abdest almıştı, öğle namazını kıldı, ikindi ezanı vakti girmekle abdesti ne yapmıştır? Bozulmuştur. Hemen o namaz için yeni bir abdest almak zorundadır. Ama öğle vakti girdiği için özürlü kimse öğle vakti girdi, yeni bir abdest aldı. Başka abdest olduğu bir şey olmadığı takdirde o abdestle, o özür sebebiyle akan kan aksın dursun, akan devil aksın dursun, önemli değil. Onlar abdesti ne yapmıyor? Bozmuyor. Başka bir bozucu bir şey olmadığı müddetçe öğle namazı için aldığı abdestle ikindiye kadar farzlardan, vaciplerden, yani abdestle yapılması mümkün olan ameller ne varsa hepsini yapabilir. Tamam. Ama ikindi vakti girmekle abdesti bozulmuştur. Artık hiçbir şey yapamaz. Yeni bir abdest alır. Yeni abdest aldığı zaman da akşama kadar o abdestle istediği amel yapabilir. Başka bir bozucu meydana gelmediği müddetçe. Başka bir bozucu meydana geldi mi abdesti bozuldu demektir. Burası da anlaşıldı mı? Evet. Şimdi demin bir şey ifade edildi. Özürlünün abdesti ne zaman bozuluyormuş? Bazı alimlere göre vaktin girmesiyle, bazı alimlere göre vaktin çıkmasıyla. Mesela 5'i 7 geçe ikindi mi oluyor? 5'i 7 geçe ikindi olduğuna göre 5'i 7 geçe ne olmuştur? Öğlenin vakti çıkmış, ikindinin vakti girmiştir. O zaman alimlerin ihtilafının ne semeresi var? Hiçbir semeresi kalmıyor. He? Efendim? Çıkıyor birisi geliyor zaten. Evet, diğer vakitlerde bir sıkıntı yok. Yani ikindi, öğlenin bitip ikindiyi başlaması, ikindinin bitip akşamın başlaması, akşam yatsının başlaması, yatsının bitip sabahın başlamasında bir sıkıntı yok. Aman demin bir mesele ifade etmiştik. Özürlüğün sabit olmasını anlatırken. Sabah namazı neyle, ne zaman başlıyor? İmsakta başlıyor. Ne zaman bitiyor? Güneş doğmakla sabah namazının vakti çıktı mı? Peki öğle namazının vakti girdi mi? Ya bak şimdi özürlünün abdesti namaz vakti girmekle bozulur diyene göre sabah namazı için abdest alan kimsenin güneş doğmakla abdesti ne yapmaz? Bozulmaz. Ne zaman bozulur? Öğle vakti ezanla beraber bozulur. Ne olacak? Sabah namazının abdestini alan kimse bu görüşe göre İşra o abdesti ne yapabilir? Kılabilir. Ama özürlünün abdesti vakit çıkmakla bozulur diyene göre güneş doğmakla sabah namazı için abdest alan özürlünün abdesti ne yapar? Bozulur. O namaza işrak Kılamaz. Kılamaz. Tamam. Dolayısıyla işrak için ne yapması lazım? Yeni bir abdest alması lazım. İşrak için veya 11'de kuşluk için abdest alan bir mümin öğle namazını kılabilir mi, kılamaz mı? Kılamaması. Namaz vakti girmekle abdesti bozulur diyene göre kılamaz. Namaz vakti çıkmakla abdesti bozulur diyene göre kılabilir. Hocam karıştı, ne yapacağız? Biz ihtiyatlı hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Abdest alacağız. İhtiyatlı. Ne yapacağız yani? Namaz vakti girse de çıksa da abdest bozuldu değil, özürlü kimse için her durumda abdest alacağız. Sabah namazın abdestiyle işrak kılmayacağız. İşrak kılalım diye aldığımız abdestle de öğle namazını kılmayacağız. Vakit girse de çıksa da ulemanın bu ihtilafına göre efendim her durumda abdest alacağız ve namazımızı böyle iade etmiş, ifa etmiş olacağız. Tamam. Peki. Bakayım burada özürlü hakkında size ifade etmediğimiz bir şey var.
Zannediyorum bir şey kalmadı. Bunlar indirelim. Evet. Tamam. Bu akşamki dersimizde ne öğrendik? Özür nedir? Özürlü kime denir? Özür nasıl sabit olur? Sabit olan özür hangi durumda devam eder? Ve bir insan özürlü olmaktan ne zaman çıkar? Bunları öğrendik. Ve özürlü hakkında ki bir takım hükümleri de ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. İşte namazın sabit olması, caiz olması, olmaması. Bak, kanla beraber namaz kılmıştır. Ha bir de şu var, şu da önemlidir. Geçen derslerde geçmişti. Abdesti bozan her şey necasettir. Değil mi? Abdesti bozan her şey necasettir. Bunun tersi, abdesti bozmayan ne değil? Necaset değil. Kusmuğun abdesti bozması için ne kadar olması lazımdı? Ağız dolusu. Ağız dolusu kusunca abdest bozuldu ve o kusmak necis oldu. Az kusunca abdest bozuldu mu? Bozulmadı. Dolayısıyla o az kusmak elbiseye gelse kirletiyor mu? Kirletmiyor. Çünkü abdesti bozmadığı için necaset değil. Özürlünün devamlı akan bevli abdestini bozuyor mu? He? Bozmuyor. Devamlı akan kan özürlünün kanı. Ha? Özürlünün kanı abdestini bozuyor mu? Bozmuyor. Dolayısıyla özürlüden akan özür kanı elbisesini böyle kan baksa her tarafına ne olmaz? Ezli, kirli olmaz. Acayip hüküm ya. Kendisininki. Başkasına gidersek o olmaz. Tamam. Özürlünün akan kanı, akan bevli kendisi için nedir? Necis değil. Üzerini kanlatsa da namaza devam. O zaman bir damla kan aksa. Özürlü olmaktan kurtuldu mu o zaman tabii ki buna dikkat etmek lazım. Allah-u Teala Celle Celaluhu dini mübini İslam hakkında özellikle ilmihal olarak yani bize lazım gelen ilim olarak bilmemiz gereken konularda gevşeklik etmekten hepimizi muhafaza eylesin. Lazım gelen ilmi güzel öğrenmeye muvaffak eylesin. Amelle beraber inşallah. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.